Dün filmini kısaca hatırlayalım. İmparatorun isteğiyle Arrakis'in yönetimi Harkonnen hanedanlığından alınıp Atreides hanedanlığının Dükü Leto'ya verilmiştir. Arrakis diğer adıyla Dün, işlevsiz gibi gözüken bir çöl gezegenidir. Yalnız bu çöl gezegeni baharat ve melanj denilen hanedanlıklar için önemli bir kaynağa sahip. Bu kaynak uzay loncası denizcilerinin uzayda uzak mesafeler kat etmesine yardımcı olur. Aynı zamanda bu baharat ömrü uzatır, bağımlılık yapar ve bazı kişilere geleceği görme yeteneği kazandırmaktadır. Yarı mistik cadılar okulu Bene Gesserit'in baş rahibesi olan Mohiam, kendisi de bir Bene Gesserit olan Paul'un annesi Jessica'yı ve Paul'u ziyaret eder. Bu sırada baş rahibe The Voice yani ses dedikleri gücü kullanarak Paul'u bir teste tabi tutuyor. Atreides ailesi yeni yönetim için Arrakis'e taşınır. Leto'nun eski düşmanı olan Baron Harkonnen ise arka planda hem Arrakis'i geri almak hem de Atreides hanedanlığını yok etmek için planlar kurmaktadır. Atreides'in güvenilir doktoru olan Yueh, Leto'ya ihanet eder ve Baron'a Leto'yu teslim eder. Ama bundan önce Yueh, Baron'u öldürmesi için Leto'nun ağzına zehirli gazla dolu bir diş yerleştirir. Jessica ve Paul'un kaçması için de onlara bir şans tanır. Leto ağzındaki zehirli dişle Baron'u öldürmeye çalışır. Birkaç Harkonnen öldürmeyi başarsa da Baron'u öldürmeyi başaramaz. Leto'nun sadık kılıç ustası Duncan ve gezegen bilimci Liet Kynes, Jessica'ya ve Paul'a kaçması için yardım ederler. Bu yardım sonucunda ikisinin de hayatları son bulur. Paul ve Jessica hayatta kalmak için çöle kaçmaya başlar. Çöldeki baharat Paul'un geleceği görme yeteneğini tetikler ve Paul olası gelecekte kendi adına büyük savaşlar verildiğini görür. Ayrıca Freeman'ler Paul'u lisan al-gayb yani görünmeyen alemlerin dili, dış dünyadan gelen peygamber olarak görmektedir. Paul ve Jessica Arrakis'in yerli halkı olan Freeman'lere sığınmaya karar verir. Freeman lideri olan Stilgar'a hizmet eden James, Paul'a bir meydan okur. Bu meydan okumayı kazanan Paul ve annesi Jessica, Freeman'ler tarafından kabul edilir. Artık Freeman'lerin bir parçası olan Paul'un hikayesinin ilk bölümü de burada bitmiş olur. Şimdi gelin birazcık da ilginç detaylara bir göz atalım. Paul'un geleceğe dair görmüş olduğu rüyalar aslında olası geleceğe ait görüntüler. Kendisine meydan okuyan James'i rüyasında kendi akıl hocası ve arkadaşı olarak görmüştü. Ama meydan okumada kendisini kanıtlamak için James'i öldürmek zorunda kaldı. Aynı zamanda Paul kendi adına yapılan bir savaşın görüntülerinde yanında James'in de yer aldığını görmüştü. Ama James'i meydan okumada öldürdü. Yani bu demek oluyor ki gördüğü rüyalar sadece olası gelecekler, gerçekleşmesi %100 olan gelecek değil. Zaten filmde Paul buna kendisi de değinmişti. Do you often dream things that happen just as you dreamed them? Not exactly. Goodbye, young human. I hope you live. Bene Gesserit kendi amaçlarına ulaşmak için dine ve siyasete yön vermeye çalışmaktadır. Nihai hedefleri kendilerinin göremediği erkek atalarının anılarına erişebilen ve insanları mükemmel zaman çizelgesi olarak adlandırdıkları altın yola yönlendiren erkek bir Kwisatz Haderach yetiştirmektir. Kwisatz Haderach aynı zamanda shortening of the way yani yolun kısaltılması anlamına geliyor. One can be in all places at once aynı anda her yerde olabilen biri olarak tasvir edilmektedir. Bundan dolayı Bene Gesserit hanedanlıkların genetik kayıtlarını tutar ve doğumları kontrol eder. Aynı zamanda Bene Gesserit çeşitli gezegenlerin dinlerine efsaneler ve kehanetler yerleştirmektedir. Freeman'lerin lisan al-gayb olarak adlandırdıkları bu Mesih de aslında Bene Gesserit'in emelleri altından doğmuş bir yönlendirmedir. Bene Gesserit normalde Dük Leto'nun kızını Harkonnenlerin oğlu ile evlendirmeyi planlıyordu. Bu evlilik ile Kwisatz Haderach'ı yetiştireceklerdi. Yalnız Jessica'nın kız evlat yerine erkek evlat yani Paul'u dünyaya getirmesi bu planlarını bozdu. Filmin senaryosuna bir bakalım. Hikaye ve karakterler bazı kişilere klişe gelebilir ama Dün evreni 1965'te Frank Herbert tarafından yazılan bir bilim kurgu romanı. Yani bu kadar eski bir eserin bu tarz bir hikaye ortaya koyması klişe değil. Hatta Frank Herbert o döneme göre zamanını aşan çok iyi bir evren ortaya çıkardığını söyleyebiliriz. Zaten büyük araştırmaları ve çalışmaları sonucunda bu romanı yazmaya başlamış kendisi. Aynı şekilde Game of Thrones'a ve Star Wars'a ilham olmuş asıl temel eserin Dün olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. İlk kitabın yarısını anlatmaları akıllıca bir adım olmuş. Yalnız benim de dahil olduğum bazı izleyicileri bu tatmin etmeyebilir. Bir doruk noktası bekliyorsunuz ama bunu filmde alamıyorsunuz.
Ya da illaki bir son olmasına gerek yok. Sadece Part 1'ın sonu çok etkileyici bitmiyor. Biraz kafada soru işaretleri bırakıyor. Elbet bunu sadece kitabı okumamış, sadece filmi sinemada izlemek için gelmiş genel kitle için söylüyorum. Yine de bu ikiye bölme işinin çok yanlış olduğunu düşünmüyorum. İlk kitabın tamamen filme uyarlanmasını veya diziye uyarlanmasını isterdim. 3-4 saatlik uzun bir film bile olsa filmden daha çok zevk alırdım diye düşünüyorum. Ya da bence en akıllı adım olan evreni Game of Thrones'daki gibi diziye uyarlamak. Bu şekilde de en değerli ufak detay bile atlanılmazdı, evren daha iyi yedirilirdi. Çünkü konu aksiyon macera filmlerine gelindiğinde genel izleyiciyi etkilemek daha zor. Hem filmden akıcılık istenirken hem de harika bir evren anlatıcılığı isteniliyor. Bazı eksikliklere rağmen ben senaryoyu çok iyi buldum. Zaten kitabın konusunun dışına fazla çıkılmamış. Belki kitapta erkek olarak geçen Liet karakterini erkek olarak koyabilirlerdi. Buradaki Liet fazla sırıtmıyor. Hatta en sevdiğim karakterlerden biriydi kendisi. Ama ben eserlerdeki karakterlerin sinemaya aktarılırken özünün hiçbir şekilde bozulmaması gerektiğini düşünüyorum. Hikayedeki olay örgülerinin motivasyonları, gidişatları eğer ana hikayeden daha yaratıcı ise değişebilir. Ama iş karaktere gelince bence özün bozulmaması için çok uğraşılması gerekiyor. Her şeyi hesaba katarsak olay örgüsünden karakterlere birçok şey gayet yerli yerindeydi. Senaryo mükemmel değil ama güzel bir senaryo, o yüzden senaryoya 8 veriyorum. Yönetmen Denis Villeneuve'ın anlatıcılığına, bakış açısına bir göz gezdirelim. Bu film için çok iyi bir iş çıkardığına herkes hemfikirdir sanırım. Dün Part 1 ile ortaya harika bir uyarlama koymuş. Dün gibi bir çöl gezegenini sinemaya taşıması, bu evreni tasvir edişi üst düzeydi. Hatta kendisinin fikri ortaya attığı Bene Gesserit'in sesi, Paul üzerinde kullandığı sahnelerin çekimleri, efektleri ve sesleri son yıllarda etkilendiğim nadir sahnelerden biriydi. Genel olarak harika bir hikayenin harika bir anlatıcılığına şahit oluyorsunuz filmde. Sadece filmde dış bir karakter gibisiniz. En azından benim için öyleydi. Bu harika atmosferin bir parçasıymış gibi hissedemedim. Bu da zaten önceki videomda değindiğim duyguların aktarım konusu. Karakterlerle bağ kuramadım. Evet, o görsel şölen, o müzikler mükemmeldi. Bunu kesinlikle inkar edemem. Yalnız bu sadece görselliğe ve müziğe olan duyduğum hayranlıktı. Hikayenin anlatımı çoğu zaman bana göre soğuk ve duygusuzdu. Ölümüyle beni etkileyecek sevdiğim iki karakter vardı. Biri Duncan, diğeri Liet Kynes. Ama ne yazık ki her ikisinin de ölümü beni pek etkilemedi. Sonra yine Paul'un babası var. Öldüğünde yine pek umurumda olmadı. Aslında burada değinmeye çalıştığım şey, filmdeki anlatıcılık izleyiciyi evrene davet etmiyor. Siz sadece filmi izliyorsunuz. Görsellik, müzik zaten üst seviye. Harika bir eğlenceye şahit oluyorsunuz ama o evrenin bir parçası, bir bireyi olmuyorsunuz. Ben genelde filmi analiz ederken filmin bana hissettirdiği duygulara çok dikkat ederim. Benim için her şey sadece görsellik, müzik veya oyunculuk değil. Yani bu film bir efsane olabilirdi. Gerçekten abartmıyorum. IMDb'de 9'a yükselebilecek bir potansiyeli vardı. Bu filmdeki duygusuzluk asıl kaybettiği kısım olmuş. Zaten IMDb yorumlarına bakarsanız büyük bir çoğunluk bundan şikayetçi. Ama bu filme neden gidip 5 verirsin, orası biraz garip. Belki kitapta öyle duygusal sahnelere yer verilmiyor. Her şey mantık çıkar çerçevesi içinde geçiyor da olabilir. Ama sinemada o evrenin bir parçası olmayı çok isterdim. Çünkü gerçekten Frank Herbert'ın Dün eseri son zamanlarda ilgimi çok çeken bir roman oldu. Hikayeyi araştırdıkça daha çok sevdim diyebilirim. Ara ara da sıkılmıştım filmde. Sadece filmin daha akıcı ve daha duygulu olmasını isterdim. Onun dışında zaten üst seviye bir film kendisi. Yönetmenin anlatıcılığına üzülerek 7 veriyorum. Gelelim oyunculara. Burada değinebileceğim çok fazla bir şey yok. Çünkü filmde zaten çok tecrübeli oyuncular yer almakta. Ana karakterimiz Paul Atreides'i Timothée Chalamet canlandırmakta. Ben Timothée çok başarılı buluyorum. Bazıları bu filme pek yakışmadığını söylemiş. Buna pek katılmamakla beraber filmde oyuncu doğru yönlendirilmemiş gibi geldi bana. Normalde çok başarılı, geleceği parlak bir oyuncu. Paul'un babasının ölümünden sonraki sahnelerde duygu aktarımı için biraz daha hem sinirli hem de üzgün bir havasının olmasını isterdim. Ama tabii bu oyuncunun elinde olan bir şey değil. Yönetmen onu bu şekilde yönlendirmek istememiş bence. Dövüştüğü sahnelerin hissiyatını pek beğenemedim. Bu konularda biraz daha çalışması gerekiyor bence. Onun dışında ben Timothy'ye bayıldım. Annesi kendisi bir Bene Gesserit olan Jessica'yı Rebecca Ferguson oynamakta ki zaten çok sevdiğim oyunculardan biri kendisi. Kadın her rolde çok tecrübeli ve Jessica karakteriyle de güzel bir bağ kurmuş. Sesi
sesi kullandığı sahnelere aşırı bayıldım. Bu ses dedikleri güç hikayede en bayıldığım şeylerden biri. Paul'un babası Duke Leto'nun rolünü de Oscar Isaac üstlenmiş. Timothy'nin ve Rebecca'nın oyunculuğu kadar etkilenmedim ama yine kendisi hiç fena bir iş çıkarmamış. Duncan Idaho'yu canlandıran ise Game of Thrones'un Khal Drogo'su Jason Momoa. En sevilesi karakterlerden birini oynuyordu ve kendisine verilen rolü ustalıkla yerine getirmiş. Baron'u oynayan Stellan Skarsgård yine harikaydı. Baron'un yemek yediği sahneden Harkonnen hanedanlığındaki sahnelere kadar çoğu sahne etkileyiciydi. Onun dışında Gurney Halleck'i canlandıran Josh Brolin, Dr. Liet'i canlandıran Sharon Duncan Brewster, filmde çok fazla gözükmese de Chani'yi canlandıran Zendaya ve diğer birçok oyuncu başarılı bir iş çıkarmış. Bene Gesserit başrahibesi Mohiam'ı oynayan Charlotte Rampling'e de değinmeden geçmeyelim. Onun sahneleri oldukça ürkütücü ve ihtişamlıydı. Bu filmde en etkilendiğim oyunculardan biri olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Genel olarak oyunculuklar üst seviyeydi. O yüzden bu kısma 8 veriyorum. Görsellik ve müzik. Bu kısım zaten Oscar alması gerekiyor. Özellikle sinematografi çok büyüleyici. Büyük emeklerin verildiğini zaten filmin ilk başlarında hissediyorsunuz. Evren çok güzel bir şekilde lanse edilmiş. Çöl atmosferi deyince insan bir baygınlık geçirebilir ama bu filmde buna dair bir şey yok. Zevkle izlenilecek, bu zamana göre yapılmış en üst seviye efektler ve ses tasarımları içeren bir yapım. Evrendeki teknoloji, kalelerin tasarımından uzay gemilerine, Şayhulud adlı kum solucanlarına, kostüm tasarımlarına kadar birçok şey en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş. Bu görüntüyü bir de IMAX'te izleme şansına eriştim ve güzel bir deneyimdi. Bilim kurgu hayranı olan herkesin bu filmi izlemesini tavsiye ediyorum. Bilim kurgu hayranı olmayan ben bu filme güzel diyorsa bu film güzeldir. Bilim kurguyu severim, izlerim ama bir Star Wars Matrix hayranı da değilim. Buna rağmen bu filmi izleyin, izlettirin. Sonra Part 2'ya yani ikinci filmimize kavuşalım artık. Evet, bu filme genel olarak bir efsane demedim ama görsellik ve müzik konusunda bir efsane, o yüzden verebileceğim en yüksek puanı vereceğim. Dün filmini bu konuda tebrik ediyorum ve görsellik, müzik kısmına 9 veriyorum. Ne 10 puan ne de 1 puan vermişimdir eserlere. 10 mükemmel, birisi rezil demek bana göre. Hiçbir eserin ne rezil ne de mükemmel olduğunu düşünüyorum. O yüzden bu 2 puanı hiçbir şekilde kullanmıyorum. Evet, genel olarak 8'lik bir filmdi. Başarılı bir film, kesinlikle herkes tarafından izlenilmesi gerekiyor. Efsane değil ama güzel bir film. Peki ileride yani Part 2'da bizi neler bekliyor? Burası filmin ikinci kısmında yaşanılacak, Dün'ün ilk kitabındaki olayları baz alacak. Eğer bu hikayenin devamında neler olacağını bilmek istemiyorsanız bu kısmı izlemenizi tavsiye etmiyorum. Videoya bölümler koyarım, oradan spoiler kısımları atlayabilirsiniz. Film en son Paul'un ve annesi Jessica'nın Freeman'ler tarafından kabul edilmesiyle son buluyordu. Freeman'ler su kullanımı konusunda oldukça katı olan ve Arrakis'in ekolojisini gizlice yeniden düzenlemeyi planlayan bir yerel halk. Mesih kehanetlerine sahip olan bu yerel halk kendisine sığınan Jessica ve Paul'u dini figürler olarak kabul etmeye başlar. Jessica, Freeman'lerin atalarının anılarına erişmesini sağlayan baharatlı yaşam suyunu içer ve böylece Freeman'lerin dini muhterem annesi olur. Aynı zamanda bu hamile olan Jessica'nın doğacak kızı Elia'yı da etkiler. Paul, Freeman'lere katıldıktan sonra çöl faresi anlamına gelen Muaddib adını alır. Paul, geleceğe dair olan görüntüler görmeye devam ediyor ama bu sefer tüm galaksiye yayılan bir cihada, yani dini bir savaşa öncülük edeceğini görüyor. Paul beklenildiği gibi Chani'ye de aşık oluyor. Bu sırada Baron Harkonnen geçici olarak yönetmesi için Arrakis'i yeğeni Rabban'a devreder. Bir yandan da Baron Rabban'a ihanet etmeyi planlamaktadır. Baron, Rabban'dan Arrakis işçilerini zorlamasını ve daha çok baharat üretimini emreder. Bununla birlikte Rabban'ın emrinde acı çeken Arrakis halkı Baron'un diğer yeğeni Feyd Rauta'yı hükümdarları olarak kabul etmek zorunda kalacaklardır. Baron ayrıca savaş sırasında yakalanan Leto'nun mentatı olan Havat'ı Harkonnen hanedanlığı için çalıştırmaktadır. Bu ara mentat, bilgisayarların ve düşünen makinelerin yerini almak üzere geliştirilmiş bir disiplin. Kısaca buna hanedanlıkların danışmanları da diyebiliriz. Baron Havat'ı Jessica'nın Leto'ya ihanet ettiği konusunda ikna eder ve böylece Havat'ın öfkesinden faydalanarak onu kontrol eder. Aradan 2 yıl geçiyor. Baron yeğeni Feyd Rauta'yı imparatorluk tahtına yerleştirmek
yerleştirmeyi istemektedir. Bu sırada Paul Freeman'lerin bir yaşam tarzı haline gelmiş olan kum solucanlarını bilmeyi öğrenir. Ayrıca Chani'den de bir çocuğu olur. Yaşam suyunu içen Paul Kwisatz Haderach olur. Böylece geçmişi, geleceği ve şimdiki zamanı görebilen geniş bir görme yeteneği kazanır. Paul artık Freeman'ler için hem politik hem de dini bir lider figürü olmuştur. Paul Freeman'lere Bene Gesserit'in ve Atreides'in savaş taktiklerini öğretir. Daha sonra Freeman'ler Arrakis'i geri almak için Harkonnenli yöneticilere saldırmaya hazırlanırlar. Freeman'lerin askeri gücünü gören İmparator Sardaukar askerleriyle Arrakis'e gelir. Freeman'ler ile Sardaukar askerlerinin savaşı sonucunda Freeman'ler galip gelir. Baron Harkonnen ise Freeman hatıralarına sahip olan Jessica'nın kızı Elia Atreides tarafından öldürülür. Paul'un küçük oğlu 2. Leto ise saldırıda ölür. Daha sonra Paul, imparatorun tahttan çekilmesini ve imparatorun kızı Irulan ile evlenmesine izin vermesini ister. Baron'un yeğeni Feyd-Rautha Paul'a meydan okur, Paul ise onu teke tek dövüşte öldürür. İmparator tahttan vazgeçmek zorunda kalır. Paul imparator olur ve Irulan ise eşi olarak vaat edilir. Çok fazla şey yaşanıyor ama özet olarak ikinci filmde aşağı yukarı bunların yaşanılacağını söyleyebiliriz. İkinci filmden daha büyük beklentilerim var ve inanıyorum ki bu filmden daha iyi bir iş çıkaracaklar. Lütfen beni hayal kırıklığına uğratmayın. Son zamanlarda popüler olan Squid Game dizisini izlediyseniz buradan inceleme videomu da izleyebilirsiniz. Videolar hakkında bir öneriniz, fikriniz varsa lütfen yorumlarda bunu belirtmeyi de unutmayın. Şimdilik benden bu kadar.